çocuklar, bu videoda sizlerle Pino ile sevimli köpek projesi yapacağız. Projemizin amacı köpeği sevdiğimizde köpeğin kuyruğunu sallaması. Biliyorum hepimiz hayvanları çok seviyoruz. Biz de böyle tatlı bir proje yapalım istedik. Peki projemizde hangi malzemeleri kullanacağız? Hemen onlara bakalım. Tabii ki Pino kontrol kartımız var. Bir adet ışık algılayıcı sensörümüz yani LDR'miz. Servo motor modülümüz ve servo motorumuz. Sensör ve modülümüzü Pino karta bağlayabilmek için kullanacağımız bağlantı kablolarımız. Pino kontrol kartı ile bilgisayar arasında bağlantı kurabilmek için USB kablomuz var. Ve projemizi bilgisayardan bağımsız çalıştırmak istediğimizde kullanacağımız 9 volt pilimiz ve pil şapkamız bulunuyor. Şimdi hemen bağlantılara geçelim. Önce LDR'den yani ışık sensöründen başlayalım. Şöyle bağlantı kablomu da elime aldım. Işık sensörümün sensör kartı üzerinde kırmızı renkte bir etiket bulunuyor. Bu şu anlama geliyor. Pino kontrol kartı üzerinde kırmızı renkli kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. 7, 8, 9 veya 10 numaralı kapılar benim ışık sensörüm için uygun. Şöyle hemen bağlantı kablosu yardımıyla 7 numaralı kapıya bağladım. Şimdi servo motor modülümün bağlantısına geçeceğim. Modülümü bağlamadan önce servo motorumu modül kartıma takmam lazım. Burada kablolardan yardım alarak bağlantıyı yapıyoruz kablo renklerinden. Kahverengi GND'ye 5 volt kırmızı kabloya denk gelecek. Şu turuncu kabloda dijital pine denk gelecek. Şu şekilde tutup bağlıyorum. Servo motor modül kartımın üzerinde mor renkli etiket var. Yani Pino kontrol kartı üzerinde mor renkli kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. Şöyle bağlantı kablosu yardımıyla gelip 2 numaralı kapıya bağlantımı yaptım. Şimdi Pino kontrol kartımı bilgisayara bağlayacağım USB kabloyla. Şu küçük tarafını Pino kontrol karta taktım. Diğer ucunu da bilgisayara bağlıyorum. Kodlama yapabilmek için bilgisayardan M-Block programını açıyorum ve gerekli ayarlamaları yapmaya başlıyorum. Öncelikle Pino ile ilgili kodlara erişebilmek için Pino uzantısını indirmem gerekiyor. Hala bu uzantıyı indirmediyseniz uzantılar menüsüne gelip uzantıları yönet diyoruz. Karşıma çıkan pencerede arama bölümüne Pino yazıyorum. Ve Pino uzantısını indir butonuna tıkladım. Buradaki çarpıya basarak çıkıyorum. Robotlar sekmesinde Pino ile ilgili bütün kodlarım yer alıyor artık. Farklı herhangi bir uzantıya ihtiyaç duymayacağım için uzantılar menüsüne tekrar gidip diğer kullanmayacağım uzantıları kaldırıyorum. Kartlar menüsüne geldim. Arduino Nano seçili mi değil mi onu kontrol edeceğim. Evet, Arduino Nano'm seçili. Bağlan menüsüne geldim ve seri port üzerinden bağlantı yapacağım. Burada benim bilgisayarımda COM6 çıkmış. Sizin bilgisayarınızda COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler görebilirsiniz. Hatta aynı anda birden fazla COM değeri de görebilirsiniz. Bu tamamen Pino kontrol kartınızı bağladığınız bilgisayardaki USB portunun adıyla alakalı. Doğru portu bulup seçmeniz gerekiyor. Yukarıda seri port bağlandı yazısı geldi. Ve robotlar sekmesindeki kırmızı düğme de yeşil oldu. Şimdi tekrar bağlan menüsüne gidiyorum. Aygıt yazılımı güncellemesine tıklıyorum. Aygıt yazılımı güncellemesi Pino kontrol kartımla M-Block programının haberleşmesini sağlıyor. Ayrıca Pino kontrol kartı içerisinde öncesinden kalan kodlar varsa kartımızın içindeki kodları silerek sıfırlıyor. Programı açtığınızda bu işlemi bir kez yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra bağlantıdan ve kodlamadan eminseniz ama hala problem yaşıyorsanız yine aygıt yazılımı güncellemesine başvurabilirsiniz. Ben bunları anlatırken yükleme bitti uyarısı geldi bile. Kapat butonuna tıkladım ve çıktım. Şimdi ilk olarak ışık sensörümden bir değer okuması yapmak istiyorum. Acaba sensörüm doğru çalışıyor mu ya da hangi değerleri veriyordu? Bir bakalım. Değer okumasını da hatırlamış olalım böylelikle. Robotlar sekmesindeyim. Işık sensörü değer oku kodunu aldım. Pino 7 olarak bırakıyorum çünkü 7 numaralı kapıda şu anda ışık sensörüm. Kukla üzerinden okuma yapacağım. Bu nedenle görünüm sekmesine geldim. Merhaba de kodunu alıp
şöyle diğer kodu içerisine yerleştirdim. Sürekli bir okuma yapmak istediğim için kontrolden sürekli tekrarlı kodunu aldım. Ve başına da bir olay ekleyelim. Yeşil bayrak ekleyelim. Yeşil bayrağa bastım. Evet, şu an ortamın ışık seviyesi 730-750 arasında bir şey. Şöyle elimi getirdiğimde 300'den aşağılara düşüyor. Yani şöyle ben köpek gövdesi olarak düşüneyim. Şöyle tuttuğumda evet 300'den aşağıda oluyor. Tamam. Değer okuma işlemimi bitirdim. Şimdi servo motorum çalışıyor mu çalışmıyor mu, güzel dönüyor mu ona bir bakalım. Bu arada servo motorumun ucuna motor kolunu bağlamıştım, onu çıkartayım. Robotlar sekmesine geldim. Servo motor çalıştır kodunu aldım. 2 numaralı kapıda, o yüzden şurayı hemen 2 olarak değiştiriyorum. Açıyı 0 yapalım. Üzerine çift tıklayacağım. Evet, şu an 0 açısında sanırım. O yüzden dönmedi. Şöyle bir de 90 alalım. Tamam, döndü. Tekrar şöyle bir 0 alacağım. Artık robot kolumu takabilirim. Evet. Tamam, servo motorum da sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Şimdi hemen öncesinden hazırladığım proje tasarımımı yanıma almak istiyorum. Şöyle bir tasarım yaptım ben. Minik bir köpekçik yaptım. Şöyle mukavvadan rulo şeklinde. Üzerini de evalarla süsledim. Şunlar tamamen dil çubuğuyla. Siz dilediğiniz şekilde bir tasarım yapabilirsiniz. Hatta peluş köpeğiniz varsa ona da ekleyebilirsiniz. Şimdi ışık algılayıcı sensörümü ben şuraya yerleştireceğim. Servo motorumu da şöyle şu şekilde şuraya gelecek şekilde yerleştireceğim. Hemen şöyle tasarımımı yine kenara bırakayım. Kodlarımı yazmaya devam edeceğim. Işık sensörümden gelen değer 300'den küçükse servo motorum hareket etsin. Şöyle köpeğin üstüne elimi getirdiğimde yani servo motorum sağa sola hareket etsin. Biliyorsunuz köpekler sevildiklerini hissettikleri anda, mutlu oldukları anda kuyruklarını sallarlar. 300'den küçükse servo motor hareket etsin. 300'den büyükse servo motor dursun. Şöyle şu kodu aşağıya aldım. Şurayı da şöyle oka basarak küçültelim. Kontrol sekmesine geliyorum. Şimdi benim iki durumum var. Ya 300'den küçük olacak ışık sensöründen gelen değer ya da 300'den büyük olacak. Böyle iki durumlu algoritmalarda, kodlamalarda eğer ise iki tane eğer ise kullanmak yerine eğer ise değilse kodunu kullanabilirsiniz. Hemen eğer ise değilse kodunu aldım. Bir karşılaştırma operatörüne ihtiyacım var. Hemen işlemlerden küçüktürü aldım. Işık sensörünü robotlardan almam gerekiyor. Işık sensöründen gelen değer 300'den küçükse servo motorumu şöyle hareket ettireyim. Servo motorum önce 0 açısında olsun. Şöyle çok az beklesin. 0.3 saniye kadar. Şöyle sağ tıkladım, kopyasını çıkardım. Sonra 90 açısına gelsin. İsterseniz bunu bir çalıştıralım, nasıl çalıştığını görelim. Şöyle hareket edecek. Harika. İçerisine yerleştirdim şöyle. Ama eğer ışık sensöründen gelen değer 300'den küçük değilse nedir? Büyüktür. O yüzden şu değilsenin altına herhangi bir şey yerleştirmeyeceğim. 2 eğer kullanmadım. Servo motorumu durduracağım sadece. Robotlar sekmesine geldim. Servo motor çalıştırı. Şuradaki kapısını 2 yapıyorum ve açısını 0 olarak bırakıyorum. Şimdi bu işlemi sürekli yapacağı için dışına bir kontrolden sürekli tekrarla aldım. Bunu da bir olaya bağlayalım. Yeşil bayrağı bağlayalım. Hemen çalıştırıyorum. Şöyle ışık algılayıcı sensörün üstünü kapattığımda servo motorum dönüyor. Elimi kaldırdığımda durdu.
projem doğru bir şekilde çalışıyor. Artık proje kodlarımı Pino kontrol kartına yükleyip projedeki tasarımıma sabitleyebilirim. Hemen şuradaki yeşil bayrak kodunu sildim. Robotlar sekmesine geldim. Pino program kodunu aldım ve üzerine sağ tıklayarak Arduino'ya yükle dedim. Tekrar Arduino'ya yükle diyorum. Yükleme işlemini devam ederken ben de şöyle pilimi hazırlayayım. Pil şapkamla pilimi taktım. Tasarımını da şöyle alıyorum. Şöyle öncelikle servo motoru şuradan çıkartalım. Şu şekilde içeriye yerleştireceğim. Silikon tabancasından yardım alacağım. Silikon tabancası kullanırken lütfen bir büyüğünüzden destek alın. Elinizi yakmayın. Çok dikkatli olun. Evet, kenarlarını silikonladım. Bu arada LDR için ben içeriden bir delik açmadım öncesinde. Daha net görelim LDR'yi diye. Yani ışık sensörümüzü diye. Ama siz içinden bir delik açıp onu da çıkartırsanız, hatta köpek boyutunu daha büyük yaparsanız bütün devreyi içine sığdırabilirsiniz. Yükleme bitti uyarısı geldi. Kapat dedim. Artık bilgisayarla herhangi bir işim kalmadı. Kablosunu çıkartıyorum. Bütün kodlar Pino kontrol kartımın içerisinde. Şimdi ışık algılayıcı sensörümüzü de şöyle şuraya sabitleyelim istiyorum. Şöyle çok hafif silikon sıktım. Şöyle hemen köpek gövdesine sabitledim. Kurumasını bekliyorum. Kurumasını beklerken şöyle şönelden bir köpek kuyruğu yaptım. Bunu da hemen servo motoruma, daha doğrusu motor kolu olan dıştaki kısma silikonluyorum. Evet, pilimi hemen Pino kontrol kartıma güç girişinden bağlıyorum. On-off kısmı da on kısmına getirdim. Şimdi köpeğimizi sevdiğimizde kuyruğunu salladığını görebiliyoruz. Oldukça sevimli. Şöyle daha net göstereyim. Elimi çektiğim anda kuyruğunu sallamayı bırakıyor. Az önce de söylemiştim. Köpekler mutlu olduklarında, sevildiklerini hissettiklerinde kuyruklarını sallarlar. İnanmıyorsanız yolda gördüğünüz bir köpeğe gidin ve sevin. Evet, hayvanları çok seviyoruz. Pino'yu da çok seviyoruz. Böyle tatlı bir proje yaptık. Siz de yaptığınız projenin videosunu çekin, sosyal medyadan bizimle paylaşın. Hepinize iyi çalışmalar.